Ulan son dakika oradan bir çatırtı geldi aşağıdan, bütün adrenalin tavanya bak. Oğlum, ne oluyor, tırtısını yer mi açtık ya? Çatırtı geliyor. Hop! Bakın tam burası alan taramanın en kuvvetli döndüğü yer arkadaşlar. Şimdi bakın hemen size son nokta işaretini de göstereyim. Bu nedir? Evet. Şu an buradan içeri doğru gidiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Çok güzel bir bölgeye geldim. Şöyle etrafı biraz göstereyim. Arkadaşlar şimdi drone çekimi de yapacağım. Buraları, her tarafı güzelce yakın uzak çekeceğim. Şimdi buradayken bir de gözüme takıldı. Şunu da göstereyim size. Bakın tam parmağımın ucunda. Yakınlaştıracağım şimdi. Çok güzel bir tümülüs var arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen yan tarafına TEDAŞ elektrik trafosu koymuş. Büyük bir şey. O tümülüsün üstüne de bir tane direk dikmiş. Artık çalışma mı yapılmış yoksa orayı koruma altına mı almışlar bilemeyeceğim. Çok güzel bir tümülüs. Ufak olsa da yani bu bölgeye göre zengin bir yere benziyor. Şurası da şüpheli bir nokta. Şimdi buraları dolaşalım. Alan taramayla gezelim etrafı. Hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Antenleri uzattım. Daha uzaklardan sinyal alsın diye. Şu anda güzel bir sinyal yakaladı. İki ayrı noktadan sinyal alıyor arkadaşlar. Bakın bir bu kayalıktan, karşıki kayalıktan sinyal alıyor. Bir de şu tepeye doğru sinyal alıyor. Şimdi şu kısım arkadaşlar, bakın bu düzlük alan var ya burası. Burada muhtemelen normal fakir mezarları da olabilir. Şu yukarıda asıl önemli yerler, değerli yerler.
yukarıda olduğunu düşünüyorum. Şimdi o tarafa doğru gidelim yavaş yavaş. Buraları komple inceleyelim. Çok güzel bir bölge burası. Şurayı şu an çok merak ediyorum. Hepsini yakından inceleyeceğim. Hepsine bakacağım. Buraları bir gezeriz, dolaşırız. Hep beraber her tarafı görmüş oluruz. Sonrasında da ufak tefek sağda solda kolay işçilik yapabileceğimiz bir yer olursa eğer bir çalışma da yaparım. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel. Drone kaydını izlediniz. Drone'da çok güzel bir iki nokta tespit ettim. Güzel işaretler tespit ettim. Bir tane çok güzel bir yüz vardı orada. İnsan sureti. Oo, bakın arkadaşlar. Duvarı görüyorsunuz mu? Bakın burası çok eski bir duvar. Devamı geliyor bu şekilde. Bakın. Burası böyle duvar. Burada alan taramayla bir daha bakalım. Bakın bu sol taraftan kayalıktan bir çekiyor. Sinyal alıyor. Sağa doğru da çekiyor. Şuraya bir gidelim bakalım. Ne var ne yok görelim. Buradaki yığıntı çok şüpheli ha. Böyle bir yerden bu ana kayanın altına bir giriş olabilir. Bu kayada işçilik var. Arkadaşlar bakın tam ortadan ışık geliyor. Burası yukarıdan bir havalandırma gibi deliği var. Belli oluyor mu? Kameranın tam ortasında şu anda bakın. Nokta gibi ışık. Tam şurada bir Y harfi var. Bakın bir de burada ne gördüm. Şurada iki tane yan yana göz gibi oyma var. Şu orta kısım, gri olan kısım belli mi? Tam şu gri kısım sanki Horasan'la kapatılmış kasa gibi. Şurada bir kapı gibi yer var giriş içeriye doğru. Merak ettim neymiş. Buraları komple bakalım.
Kayalarda gördüğünüz işaret bir şey olursa yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Şurası güzel. Tam şurada bir oyma var. Burası bir in. Hele şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Müthiş bir yer burası. Bakın arkadaşlar, burası bir hayvan figürü. Normalde burayı kırmışlar. Bakın şu ön tarafını kırmışlar, görüyorsunuz mu? Çünkü burada işçilik var arkadaşlar. Bakın burası bir kesme. Bu kayada işçilik var. Buraları kırmışlar ama. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Müthiş. Kaya ne kadar heybetli duruyor. Şunun üzerine çıkabilir miyiz acaba? Bakın basamakları görüyorsunuz mu? 1, 2, 3. Rahat bir şekilde çıkılıyor. Çıkma yeri demek ki burasıymış. Çok güzel bölge. Vay. Şurada bir giriş gördüm. Tam şurası. Görüyorsunuz mu? Bir insan girebilecek kadar. Orası muhtemelen bu ana kayanın içeri giren mağaranın girişi olabilir. Burası bir kesme. Şurası da tıraşlanmış. Alan taramayı ne yapıyormuştuk? Onu alalım. Buraları inceledik burada. Çok zamanım yok. Birkaç günüm var. Birkaç gün içinde etrafı inceleyip bulabilsek, tespit edebilsek bir şeyler bakıp memlekete dönmem lazım. Şimdi buradan yukarı çıkıp tepenin arkasına doğru üst kısımlarını, zirve noktaları falan komple bir inceleyelim. Arkadaşlar, alan tarama şimdi burada sinyal aldı. Yakın bir seviyede burada bir malzeme olma ihtimali var. Şu taraftan geldim. Tepenin arka tarafı orası kalıyor. Şöyle bir patika var burada. Patikadan gelirken alan taramayla baka baka tam buradan bir sinyal alıyor. Şimdi burada alan taramayı çalıştırayım tekrardan.
Hep beraber izleyelim. Bakın buraya doğru kilitliyor. Şöyle yan göstereyim bir de. Bu tarafa doğru çekiyor şu anda. Böyle. Alan tarama burada. Döndü şu anda. Sinyal burada. Şuradan gelelim bir de. Antenleri de kapatalım. Yakın mesafe olduğu için artık anten uzun olmasına gerek yok. Bakın böyle döndü. Buradan geçiyormuş gibi yaptığımda burayı gösteriyor ve son nokta işareti gördüm. Onu da göstereceğim şimdi. Bakın tam burası alan taramanın en kuvvetli döndüğü yer arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bakın hemen size son nokta işaretini de göstereyim. Bu nedir? Keskiyle yapılmış son nokta işareti. Bazen yuvarlak murç deliği şeklinde olur. Mesela şu baş parmağımın tırnağı gibi bir delik olur. Ya da böyle keskiyle bu şekilde bir son nokta işareti bırakırlar. Bununla çok karşılaştığım için tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Şurası bir kayalık yığma gibi. Yosunların altında, yaprakların altında çok fazla belli olmuyor. Şöyle göstereyim bakın. Burası böyle bir kayalık. Şunun altı bir kaya. Açalım şöyle, belki işaret bir şey de vardır. Evet, bu kaya işlemli arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Çıktı meydana. Burası tam ortası. Bakın şöyle düz geliyor. Buradan geliyor. Burası kesilmiş. Bir daha düz devam ediyor. Bu arası nereye bakıyor arkadaşlar? Direkt şuraya. Mevzu burada. Alan taramada burada döndü zaten. Şimdi buraya görüntüleme cihazıyla bir bakalım. Evet, Conrad GR3 Plus. Cihazı açıyoruz düğmesinden. Uygulamaya girelim. Bağlantı. Şimdi burası arkadaşlar alan tarama şuraya çekti. Şu kısma çekti. Çekmiş olsaydı 3B tarama şu modda bakacaktım. Ama şimdi burası birazcık böyle engebeli ve yamuk olduğu için, yani güzel bir zemin olmadığı için canlı tarama modunda bakacağım. Canlı tarama modu yakın mesafeye algılar. Yakın mesafede bir şey yoksa şu çalıyı falan kırıp burayı birazcık düzlemeye çalışırım. Ondan sonra 3B tarama modunda da bakabiliriz buraya. Ama biz ilk önce bir canlı tarama modunda bakalım. Belki bir şey yakalarsak hemen çalışmaya başlarız. Evet, pinpoint modu. Şöyle uzaktan bir kalibrasyon yapalım. Alan tarama buraya doğru çekti arkadaşlar. Şu çalıya doğru. Oo, işte 95'e kadar vuruyor arkadaşlar, bakın burada. Mevzu bu arada bir yerde. Şimdi şu yaprakları falan kaldırınca zaten ortam iyicene görünecek. Ellemek istemedim, hani şekli bozulmasın. Cihazla bir bakalım. Ondan sonra çalışma yapalım. Şuraya da bakalım şöyle. Şurada boşluk algılıyor bakın arkadaşlar. Burada boşluk algılıyor. Şu kısımda. Acaba bu iki kayanın ön tarafı mezar olabilir mi? Cihazı bir kapatalım, ondan sonra yorumlara başlayalım. Telefonumuzu da sessize almadık. Evet.
Evet, çekici çapayı da çıkartayım. Ondan sonra başlayabiliriz. Boşluk şu kısımdan algıladı. Burası bir havalandırma gibi de duruyor. Ama tam bu kısımdan boşluk algıladı. Burası yarık gibi. Belki doğal boşluk da olabilir. Şu orta kısım mezar da olabilir arkadaşlar. Burada da belki hediyesi müjdesi bir şey olabilir. Şimdi pinpoint modunda baktığımız için mezar mı değil mi tam emin olamayız. Son nokta işareti burada. Tam burası.
Biraz önce dinlenirken dizlikleri çıkarmıştım. Onları giyelim de. Dirseklikleri giymeye gerek yok herhalde. Yani sadece dizlikler yeterli. Ayağımızı yere falan yaslıyoruz ya. Rahat oluyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakın arkadaşlar, şimdi dizlikleri takınca yere ayağımı rahatça koyabiliyorum. Çok güzel oluyor. Sinyal aldığım yer tam şurasıydı. Şu kısım. Bakın burası böyle açılmaya başladı. Buradan içeri doğru sanki boşluk gidiyor. Evet. Şu an buradan içeri doğru gidiyor. Aha. Bu altı kesme gibi. Bakın. Burası kesme. Sinyali tam buradan aldık arkadaşlar, bakın. Burası şu anda dolgu. Ben dolguyu boşaltıyorum. Buna eminim. Şuraları iyice temizleyeyim ki siz de anlayın nasıl bir yer olduğunu. Aha, bir şey var. Bu ne? Oo. Vay, bir dakika. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Yakaladık. Gel bakalım sen şimdi. Arkadaşlar, ne görüyorsunuz? Bir de sesini duyalım mı? İşte yakaladım.
Malzeme burada. O iş tamam. Oo. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıkıyor. Çok güzel bir şey çıkıyor. Şuradaki işçiliğe bakar mısınız? Nasıl çalışmışlar, nasıl saklama yapmışlar. Ses geldi. Hayvan falan olabilir mi? Çakallar, kurtlar yemesin bizi. Şunu çıkartalım ondan sonra. Evet. Şu anda alabiliriz. Vay. Hoppa gel. Şş, of 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 of. Arkadaşlar. Şuna bakın. Aha. Kapaklı bir kutu var. Çok güzel. Nasıl açacağız şimdi bunu? Ne hale gelmiş burada. Yapışmış, açmıyor. Ah, açıldı. Of. Açalım mı? 1, 2, 3. Oo. Oh, bu ne? Oy 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 oy. İçinde bir şeyler var. Şunlar ne ya? Bunlar ne? Of, heykele bakar mısınız? İşte yakaladım sarıyı. En sevdiğim renk. Gel bakalım sen böyle. Küçücük bir bebekçik. Şunlar ne ya? Bunları anlamadım. Bunlar çok değişik. Başka bir şey var mı içeride? Ulan bir tane mi sarı çıktı? Aha. Ne bunlar böyle? Bunlar iyice bronz parçalar. Bunlar galiba, bunlar da heykel yapımında veya bir şey yapımında mı kullanıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Ya da bu heykeli korusun diye mi koymuşlar acaba? Şuna bakar mısınız? Ne hale gelmiş? Kutu da çok güzel ama. Kutunun birçok kısmı pirinç. Yoksa altın mı? Bunlar sarı sarı. Of, heykelcik çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın be. Oy oy oy. Çok hoşuma gitti. Bakalım başka bir şey var mı? Şu ondan döküyordum az daha. Kutuyu şuraya koyalım. Hemen bakalım pointerla. Ulan son dakika oradan bir çatırtı geldi aşağıdan, bütün adrenalin tavan ya bak hala. Ne oluyor? Tırtısını yer mi açtık ya? Taş atıyorum. Hani bir hayvan varsa uzaklaşsın diye. Bir çatırtı geliyor. Hop! Kimse yok. Arkadaşlar biz biraz sessiz davranalım. Aha, burada bir şey düşmüş. Kutudan düşmüş. Kutuyu şuraya koyalım şöyle.
Başka bir tane daha düşmüş. Başka yok. Şimdi şunu şuradan alalım. Sandığımızı böyle alalım. Hediye sandığı. Hediye kutusu. Bize çok güzel bir hediye bırakmışlar arkadaşlar. Sarıya bak. En sevdiğim renk. Yakaladık güzel. Arkadaşlar. Burada başka bir şey yok sanırım. Şu boşluk vardı burada. Cihaz boşluk tespiti yaptı ama. Burada bir şey yok. Ne varsa burada var. Evet, güzel bir malzeme yakaladık. Hadi bakalım. Arkadaşlar önce bir Konrad'la bir bakalım. Pinpoint modunda. Pointer derini algılamaz. Konrad'la bakalım ki emin olalım başka bir şey var mı yok mu. Burada bir kalibrasyon yaptım. İçinden attığımız toprakta bir şey yok. Bakın tam buradan tuttuğumda yaklaşık 50-60 santim kadar mesafeden şuradan tutmuştum herhalde ilk videonun başında. Aynen tam buralardan tuttum arkadaşlar. Çünkü şu son nokta işaretlediğim yer şurası. Şu aradan tuttuğumda malzemeyi algıladı. Gördünüz mü arkadaşlar mesafeyi? Şu anda sinyal yok. Sadece bu şu anda açılmış olan doğal boşluğu algılıyor. 20'lere kadar vuruyor sadece. Evet. Bu ufak sinyallerin hepsi şey arkadaşlar. Zayıf sinyallerin hepsi doğal. Bunlar hepsi doğal arkadaşlar. Evet. Cihazımızı toplayalım. Burada başka bir şey kalmamış. Ne varsa almışız arkadaşlar. Bakın. Şöyle yakın çekim yapayım. Çalışma yaptığım yer. Sinyali bu üstten aldı. Kırıp açtıkları yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Kasa gibi, cep gibi. Burada bir yer yapmışlar. Malzemeyi buraya koymuşlar. Şuradan içeriden çıktı. Burası da bunun son nokta işareti. Tam şu. Gördünüz mü? Keskiyle yapılmış son nokta işareti. Çok güzel. Evet. Malzememiz de burada. Şimdi bunu ne yapalım? Aslında bunu yeterince gördük. İçindekini dökmeyelim hiç. İçinde şöyle bir malzeme var. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Bunu ne için kullanıyorlardı? Vallahi hiç bilgim yok. Bilen varsa söylesin. Ama şunun ne için kullanıldığını biliyorum arkadaşlar. Bu sarı. En değerli maden. Yeterince gördünüz mü heykeli? Çok güzel. Şuraya bırakayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Altın hiçbir zaman oksit yapmaz. Dünya üzerindeki çürümeyen, eskimeyen, oksitlenmeyen, hiçbir şekilde zarar görmeyen en değerli maden. Evet. Hediyemizi, müjdemizi aldık. Burada bir mezar varsa da onu rahatsız etmeye gerek yok. Şurada belki bir ihtimal mezar olma durumu var. Şu bakın ana kaya gibi burası böyle geliyor. Şuralara kadar. Burada bir ana kaya gibi. Bu ortası şu şekilde toprak kısım.
Şu ortada belki bir mezar olma ihtimali var ama açmamıza hiç gerek yok. Çünkü ne varsa dışarıda varmış. Biz de aldık malzemeyi. Hediyemizi aldık. Gidelim arkadaşlar. Bekleme yapmaya gerek yok. Evet. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Baştan sona izlemişsinizdir umarım. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Mutlaka yorumlarda da bana söylemek istediğiniz bir şey varsa, videonun başındaki kayalıklarda gördüğünüz şüpheli nokta veya işaret varsa onları falan hepsini bana yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Yardımcı olun. Bu bölgede yani bir günüm daha var. Muhtemelen yarın tekrar gelebilirim. Bir daha bir buraları dolaşacağım. Bir sonraki videoyu da bekleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.